Bir kez daha selamlar. Yine nefis bir otel keşfine başlıyoruz efendim. Bugün özellikle balayı çiftlerimizin veya eşiyle beraber eğlenceli, sakin, kompakt bir yapıda, kolay kullanımlı, bir o kadar lüks ve konforlu, bir o kadar rahatlatıcı yapısıyla Hyde Bodrum'dan bahsedeceğim. Torbakoyun'dayız. Havalimanına sadece 20 dakika, Bodrum merkeze sadece 10 dakika mesafedeyiz. Ve bu sene kapılarını tamamen yenilerek açan lüks, konforlu, bohem atmosferde bir o kadar rahatlatıcı ortamlarıyla yetişkin misafirimizi bekleyen Hyde Bodrum'dan bahsedeceğim size. Hem Instagram sayfamda hem YouTube sayfamda sizlerin bu oteli değerlendirmesine gayret edeceğim. Oldukça kompakt bir yapıya sahip. Odanızdan restorana, barlara, havuza, sahile sadece birkaç adımda ulaşabiliyorsunuz Hyde Bodrum'da. Ben de birazdan lobi ve resepsiyon alanından başlamak üzere Hyde Bodrum'da bir keşif yoluna çıkacağım ve sizleri de bu yolculuğa davet edeceğim. Özellikle eşinizle beraber özel bir ortamda, keyifli bir ortamda, özel parti konseptleriyle yüksek derecede premium marka alkol içeceklerin ultra HDA konseptine dahil edilerek sunulduğu kokteylleriyle, sunumlarıyla, yemek menüleriyle gerçekten üst seviyede bir tesisten bahsedeceğiz ve Hyde Bodrum'u sizlerin değerlendirmesine sunacağız. Elbette tesisi beğenirseniz ve burada rezervasyon yapmaya karar verirseniz de bizzat tatil ekibi olarak Hyde Bodrum rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyor olacağız efendim. Biliyorsunuz ETS Tur'un yetkili satış acentesiyiz. Tüm bu sunumları, bu videoları sizlerin rezervasyonunuzu tatil ekibimizi tercih ederek yaptırmanızı rica etmek üzere hazırlıyoruz. Ve Hyde Bodrum keşfimize yavaş yavaş başlıyoruz. Ortamın ne kadar şık, ne kadar keyifli olduğu konusunda daha ilk görüntülerle fikir verebildiğimi umuyorum. Bakın şezlonglar ne kadar titizlikle hazırlanmış. Havlular, şemsiyeler, minder şezlonglar, ortam gayet sakin. Özellikle gündüz saatlerinde dinlenmek üzere bir konsepti var. Ama bu arada yine misafirimizin küçük aktivitelerle, sabah yogasıyla, jimnastik programlarıyla, gün içerisindeki yine beraber katılabilecekleri aktivitelerle soft şekilde aktif olabilecekleri bir ortam burası. Akşam saatlerinde ise çok özel konsept partileri burada sizleri bekliyor olacak diyelim. Ve şimdi lobi ve resepsiyon alanına geçerek Hyde Bodrum'u keşfe başlayalım. Buyurun lütfen. Şimdi videomuza başlamak üzere Hyde Bodrum'da giriş bölümüne geldik. Yani sizler otele ilk geldiğiniz zaman karşılanacağınız ve karşılaşacağınız bölümleri göstermek istiyorum. Resepsiyon alanı, lobi alanı ve hemen karşımızda 24 saat açık çok şık bir bar var. Bu alanda oteli sizle bir tanıştırmış olalım. Sonra dış alanlara doğru keşfimize devam edelim. Kolay gelsin arkadaşlar, günaydın. Öncelikle otele giriş yaptığınızda, daha ilk adımlarınızda otelin genel dekorasyonu, bohem dekorasyonu size bir merhaba demiş olacak, fikir vermiş olacak. Elbette yine tüm kullanım alanlarında, dinlenme alanlarında aslında lüks demek istiyorum ama lüks ve konforun rahatlıkla çok bütünleştirildiği bir ortam hazırlanmış. Bakın mesela burada dinlenme alanları, koltuklar son derece şık, son derece konforlu, bir o kadar rahat bir ortam sunuyor. Aynı zamanda sizler buraya giriş yaptığınız zaman misafir ilişkileri departmanındaki arkadaşlarımız sizleri karşılıyorlar ve otele girişinizle ilgili işlemlerinizle ilgileniyorlar, odalarınızın hazırlanmasıyla ilgileniyorlar ve size odanıza kadar eşlik ederek otelle ilgili genel bir informasyon vererek, bir bilgilendirmeleri yaparak oteli daha rahat ve hızlı bir şekilde tanımanıza yardımcı oluyorlar. Ama bunu önce ben yapacağım. Şimdi lobi alanından, resepsiyon alanından giriş yaptık. Genel kullanım alanlarını gösterdik ve Sun and Moon'dan bahsederek devam edelim. Burası 24 saat açık. Yani kısaca lobi barda diyebiliriz. Ama ismen söylemek gerekirse Sun and Moon premium marka birçok alkollü içeceği, alkolsüz içecekleri, kokteylleri ve gün içerisinde soğuk sandviçler, salatalar, öğleden sonra saatlerinde tatlı atıştırmalıkların, meyve menülerinin sunulduğu ve size hem lezzet hem de gün içerisinde enerji verecek, keyif verecek bir alan olarak sizleri bekliyor. Elbette kare kodları kullanarak otelle ilgili, menülerle ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. Genel konseptle ilgili daha ilk aşamada hani buradaki barlarda sunum nasıl yapılıyor, hangi içecek markaları misafire konsept halinde veriliyor diye merak eden misafirimize kısaca bilgi vermek gerekirse 18 yıllık Chivas'tan Black Label'lara ya da Grey Goos'lardan Absolute'lere. Şimdi burada çok fazla sayıda şişe görüyoruz. Bunların içinde ücretli olanlar da var. Ben size ücretsiz olanlardan bahsetmek istedim. Bir menümüz var. Bu menü içerisinde premium marka birçok alkollü içeceği sipariş verebileceğinizi görüyorsunuz konsept halinde. Az önce bahsettiğim gibi çok yüksek standarttaki premium marka içecekler. Bunun yanı sıra şişe bira servisi, tüm meşrubatlar, alkolsüz içecekler, işte Red Bull ve benzeri
diğer içeceklerde konsept dahilinde sunuluyor. Elbette Sun & Moon'da premium marka birçok alkol içecek konsepte dahil derken dilerseniz damak zevkinize uygun ve ekstra ücretli olan, örnek vermek gerekirse Royal Salute gibi veya Blue Label gibi ya da 25 yıllık Chivas gibi ekstra ücretli premium marka içeceklerden sipariş verebilirsiniz. Tekrar ediyorum, Chivas 18 yıllara kadar, Black Label, bu tarafta Grey Goose, Absolut, Martini, yani birçok premium marka içecek konsepte dahil, çok merak edildiği için bunu vurgulamak istedim. Ve görüntüye girdiği için de özellikle ücretin dışında olanlardan da çok kısaca bahsetmek istedim ki yanıltıcı bilgi vermiş olmayalım. Elbette bu konseptler zaman içinde değişebiliyor. Rezervasyon aşamasında bunlarla ilgili ofisimizden daha net şekilde bilgi alabilirsiniz. Mesela bir örnek vermek isterim. Oteldeki tüm barlarda cam şişesi kullanılıyor. Yani bu çevre dostu sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde bu anlamda plastik çok zorunlu olmadıkça hiçbir yerde kullanılmıyor. Hatta pipetler bile doğal malzeme, kağıt malzemeden yapılmış. Yani plastik pipet bile kullanmıyorlar. Bu anlamda otelin farklı bir vizyonu olduğunda buradayken bahsetmek isterim. Elbette kahve servisi de, şöyle güzel bir kahve kokusu alınca bu tip barlarda hemen bahsediyorum, bir kahve düşkünü olarak yine taze demlenmiş kahvelerinizi de buradan sipariş verebilirsiniz. Arkadaşlar kolay gelsin. Tekrar etmek isterim. Otele girdiğiniz andan itibaren size ilk hissiyat olarak son derece rahat, son derece ferah ve keyifli bir otele geldiğiniz izlenimini veren bir lobi, resepsiyon alanıyla karşılaşıyorsunuz. Şimdi bu alandan sonra dilerseniz yavaş yavaş dış alanları keşfetmek üzere turumuza devam edelim. İsterseniz lobi alanının teras kısmını göstereyim size. Bahsettiğim rahatlığı orada da gözlemleyeceğiz. Buyurun. Lobi alanından ve Sun & Moon'un hemen yanından teras bölümüne çıktığımızda yine içerideki o bohem atmosfer, rahatlatıcı atmosfer terasta da devam ediyor. Son derece bol minderli ve rahat koltuklar. Hemen yanında masalar var ki burası Sun & Moon'un 24 saat açık olmasından kaynaklı olarak aslında özellikle öğlen sonra saatlerinde ve akşam saatlerinde çok canlı bir buluşma noktası haline geliyor. İnsanların sohbet ettiği, keyifli zamanlar geçilen bölüm haline geliyor. Bir başka durum ise otelin genel yapısıyla ilgili çok kompakt bir yapıya sahip olması. Bakın lobi resepsiyon alanından girdik. Şu anda bulunduğumuz terasta otelin bloklarını görüyoruz. Ve otelin aslında tamamı, hemen hemen tamamı burada gördüğümüz bloklardan oluşuyor. Birkaç tane özel villa var sahil yolunda. Onları ayrıca göstereceğim. Hemen tekrar bahsetmek istiyorum. Açılış kısmında kısaca söylemiştim. Tesis genel konsept olarak artı 16 yaş misafire hizmet veriyor. Ve içerideki ambiyans da buna son derece uygun müzikler, uygun şezlonglar, eşinizle beraber, arkadaşınızla beraber çok rahat bir şekilde dinlenebileceğiniz alanlar içeriyor. Birazdan havuz alanının yanından sahile doğru ilerleyeceğim. Ve yürüyüşümüzü sahilde tamamlayacağım. Çünkü başka hizmet alanları da var. Sonrasında ise odalarla ilgili keşfimiz devam edecek. Akşam saatlerinde ana restorandan ve yemek sunumlarından bahsedeceğiz. Bir kez daha Hyatt Bodrum'a hoş geldiniz diyerek genel alanları, ilk giriş bölümünü genel yapısıyla ilgili, kompakt yapısıyla ilgili bilgi verdikten sonra sahile doğru yürüyüşümüze devam edebiliriz. Bu arada lütfen siz de videoyu izlemeye devam ederken beğeni ve abone tuşuna basmayı unutmayın. Ve daha da önemlisi rezervasyonunuz için tatil ümikimize ulaşmayı ihmal etmeyin diyorum. Hyatt Bodrum keşfimize devam ediyoruz. Lobi resepsiyon alanından bir kat aşağı indiğimizde havuz alanına geliyoruz. Ancak tesisin ne kadar kompakt bir yapıya sahip olduğunu söylemek için Greater Palm City'nin ana restoranında bölümünü göstermek istedim. Akşam saatlerinde buraya gelerek çok daha detaylı bir anlatım yapacağız. Ama isterseniz önce genel alanları bir keşfedelim. Restoran bölümünü sona bırakıyorum. O sürpriz olsun. Ve havuza doğru, güzel bir manzaraya doğru ilerleyelim. Bu alandaki bar bölümlerinden bahsedeceğiz. Şezlonglara servis yapıldığından bahsedeceğiz. Hyatt Bodrum'da tatile hoş geldiniz diyerek şöyle havuza doğru derinlemesine bir yürüyelim. Çok rahat şezlonglar var. Çok keyifli, çok şık bir alan. Bakın havlular misafirimiz için önceden planlanmış, katlanmış gayet güzel bir şekilde. Şöyle gösterebiliriz. Ne kadar titizlikle hazırlandığını ifade etmek adına zannediyorum bu görüntüler fikir verecektir. Bir kez daha belirtmek isterim ki Hyatt Bodrum gördüğünüz üzere son derece kompakt bir yapıya sahip. Özellikle fazla yorulmak istemeyen, odasından ana restorana, barlara, sahile, havuza birkaç adımda ulaşmak isteyen misafirlerim için ideal bir ortamı var. Tabii ki artı 16 yaş ve eşiyle beraber güzel zaman geçirmek isteyen misafirlerimize hem müzikleri hem bar konsepti hem de genel atmosfer açısından son derece uygun olduğunu, son derece konforlu olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Bunu zaten kısaca göstermiş oluyoruz. Şimdi şu ana geldiğimiz bölümde elbette şezlonglara servis yapan garson arkadaşlarımız var. Bu servisi yaparken de burada gördüğünüz barı kullanıyorlar. Buyurun lütfen. Şimdi geldiğimiz yerde havuzun hemen yanı başındaki bungalov bar.
Bu barın da otelin genel konseptiyle, dekorasyon konseptiyle, atmosferiyle oldukça uyumlu olduğunu, son derece rahat masaları, tabii serin bir ortam burası. Her ne kadar havuzun hemen yanı başında olsa da biraz güneşten kaçmak, serinlemek isterseniz buraya gelebilirsiniz. Masalar var, bar sandalyeleri var. Gayet güzel, bohem tarzda dekore edilmiş bir bar burası. Ve Onur kardeşim, yanlış söylemedin değil mi? Evet, kolay gelsin Onur, günaydın. Sabah saat 9.30'da açıyoruz. Saat 9'da açılıyor havuz konseptimiz için. Saat akşam 7'ye kadar devam ediyor. Restoranımız da saat 2.30'da sinek menüler sunuyor. Evet, sinek menümüzden, hazır menümüzden de açılıp saat 6'ya kadar servisimiz devam ediyor. Onur çok teşekkürler. Onur'da mikrofon olmadığı için ses net gelmemiş olabilir. Hemen ben tekrar edeyim. Sabah saat 9'da açılıyor. İçecek servisi, kokteyl servisi, lobi barda bahsettiğim şekilde premium marka içeceklerle beraber ister marka olarak ister damak zevkine uygun kokteyl olarak sipariş verebiliyorsunuz. Çayınız, kahveniz, her şey sabah saat 9'dan sonra servis etmeye başlıyor ta akşam 19'a kadar. Evet. Ancak saat 14.30'dan sonra da yine bu alanlarda size güzel hamburgerler, cheeseburgerler veya tantuni, lahmacun, salata çeşitleri, kesinlikle aynı. Yani sinek menüler sunuluyor. Kesinlikle. Dondurmalarımız, tatlılarımız. Dondurma ve tatlılar var. Kesinlikle çok güzeldir ve çok tavsiye ederim. Onur. Onun eşliğinde biz de çok güzel kokteyller ve içecekler sunup birlikte yiyip içebilirler. Harika. Onur diyor ki sadece marka içeceklere takılmayın, benim kokteylleri mutlaka deneyin diyor. Ben mesajı aldım. Dondurma servisinin olduğu öğrenmiş olduk. Ve bungalov barın olduğu yerdeki masaları ve genel oturma düzenini de size bilgi vermek adına biraz daha gösterelim. Bakın burada çok şık, güzel bistro masalar da var. Akşam saatlerinde burası kaça kadar açık kalıyor Onur? Saat 7'ye kadar açılıyor ve saat burada 8'de kapatıyoruz. 8'de kapanıyor, sonra lobi bar zaten bir üst katta 24 saat açık orası. Kesinlikle. Yani Sun and Moon'dan bahsediyoruz. Evet, biz servisimizi saat 7'de kapattıktan sonra iki restoranımız ve barımız açık oluyor. Tamam. Ready Palm hem yemek için hem tamam. için hem de Hyde Beach aynı şey. Tamam, Hyde Beach'e geçeceğiz birazdan. Evet. Onur kolay gelsin, görüşürüz. Evet, buyurun devam edelim. Şimdi az önce bungalov barı göstermiştik. Sabah 9'da akşam 7 arasında misafirlerimize, özellikle havuz etrafındaki misafirlerimize premium marka içecekler, kokteyller, çaylar, kahveler, şişe bira servisi gibi konsept dahilindeki tüm ürünler şezlonga servis yapılıyor. Bu arada otelin havuzunun ne kadar dekoratif ve keyifli olduğu konusunda biraz daha görüntü aktarmak istedim. Gördüğünüz gibi sabah saatlerinde arkadaşlarımız şezlongları havlularıyla beraber bu şekilde hazırlıyorlar. Gayet rahatlatıcı bir renk armonisi var. Hem havuzun görüntüsü öyle, hem şezlonglar öyle. Ve buradan da birkaç adım mesafede sahile ulaşabiliyorsunuz. Zannediyorum şemsiyelere göre konuşuyorum. Ortalama 150-200 metre mesafede. Yani yürüyerek 2 dakika sonra sahilde olacağız. Bu arada tesisin genel yapısını, bloklarını ve peyzaj düzeninde size fikir vermek adına kısaca göstermiş oldum. Havuz alanından çok kısa biraz daha görüntü aktararak sahile doğru yürüyüşümüze devam edebiliriz. Şimdi havuz alanından merdivenle böyle bir alt kata indik. Daha doğrusu sahil bölümüne doğru yürüyoruz. Ve bu arada size göstermem gereken çok keyifli alanlar var. Hani yine tesisin genel o bohem mimarisiyle, dekorasyonuyla, rahatlatıcı ortamıyla bütünleşik olan bir bölüm daha burası. Bir dinlenme alanı, küçük bir kütüphane. Yine sahilden dönerken, sahile giderken çayınızı, kahvenizi yudumlayabileceğiniz hoş bir alan. Çay kahve demişken, şimdi tabii yukarıda bungalov bar vardı. Ondan önce 24 saat açık olan bir barı gösterdik. Sun and Moon'u gösterdik. Ama burada çayı nereden söyleyeceğiz? Hemen göstereyim size. Bakın çok şık, çok güzel bir bar daha var burada. Ve bu barın özelliği itibariyle size Shadow marka enfes çaylar demleyebiliyorlar. Rahatlatıcı, uyku verici ya da uyandırıcı, sindirimi kolaylaştırıcı, o anki vücudunuzun ihtiyacı olan artık nasıl isterseniz ve aroma olarak da farklı seçenekler var. Konsept halinde. Aynı zamanda alkollü içecekler tercih edebilirsiniz. Yine Hyde Bodrum'un yüksek kalitede alkollü premium marka içecekleri de konsept halinde bu barda sunuluyor. Burası çok relax bir ortam. Gayet de güzel esiyor. Böyle bir deniz havası karşıdan geliyor. Gördüğümüz rahat koltuklarda dinlenerek çayınızı, kahvenizi, kokteylinizi burada yudumlayabilirsiniz. Hemen bir üst katımızda havuz vardı. Tekrar diyorum. Hani mesafelerin ne kadar yakın olduğunu göstermek için bunu ifade ediyorum. Gördüğünüz merdivenden bir kat aşağı indiğimizde burada olacaksınız ve daha sonra çok güzel butiklerin yanından geçerek palmiyelerin olduğu yerde sahile ulaşmış olacağız. Sahile doğru yürüyüşümüz devam ediyor. Ben bu ortamı çok beğendim. Hemen burada yoga alanı var. Güzel bir peyzaj ortamı hazırlanmış.
küçük bir amfiteyatro var. Ama burada benim size esas söylemek istediğim hani tatilin sırasında bir alışveriş keyfi yaşamak isterseniz de çok güzel markalar var. Eklektik var mesela. Suudi Eytuz var. Yasemin Karagüller'in tasarımıyla adılanmış ürünler var. Burada Moeva var. Yani çok güzel butikler bunlar. Çok şık adılanmış butikler. Çok kısaca şöyle hem erkek misafirlerimiz için hem kadın misafirlerimiz için ihtiyacınız olan ürünler de olabilir ya da tatil sırasında kısa bir alışveriş molası vermek istersiniz. Bakın burada da Moeva var. Gerçekten bunlar yani ünlü markalar, kaliteli ürünler. Tatilin sırasında geçerken buralarda uğrayabilirsiniz. Ve sonrasında tekrar sahile doğru devam ediyoruz. Hemen sol tarafımızda villalar bizi selamlıyor. Az önce havuzun etrafında birçok oda tipinin, oda kategorisinin bulunduğu bloklar vardı. Burada da özel villalar var. Yine oda seçiminizi yaparken bu videonun devamında sizlere villalardan da bahsetmeye çalışacağım. Havuz alanından şu anda yürüdüğümüz bölümle sahile ulaşmanız ortalama 2 dakika. Yani toplam 150-200 metrelik bir alanda Hyde Beach'e ulaşabiliyorsunuz. Hyde Beach'e geldik. Tekrar ben özellikle mesafeyi göstermek adına hani otelin kompakt yapısından bahsediyoruz ya. Şöyle yavaşça dönerek otelin olduğu blokları bir kez daha göstermek istiyorum size. Ve sonrasında birkaç adım daha Hyde Beach'e ulaşabilirsiniz demiştik. Bunu ifade etmek istedim ve Hyde Beach'e geldiğimiz zaman sizi gerçekten çok rahatlatıcı bir ortamda planlanmış plaj atmosferi bekliyor. İsterseniz buyurun yakından görelim. Şimdi bu alanda zaten deniz havuz gibi. Onun dışında çok rahat yatak minderli şezlonglarla hazırlanmış şemsiyelerle, dekoratif şemsiyelerle yine rahatlatıcı bir ortam olarak sizleri bekleyen Hyde Beach. Şöyle kısa bir görüntü verelim. Hemen sol tarafta Beach Bar bölümüne geçeceğiz. Hem sinek sunumlarının yapıldığı, hem muazzam bir bar konseptinin olduğu, hem de akşam saatlerinde yine beach partilerin, Hyde Beach partilerin planlandığı bölüm işte orası. Ben tabii şu anda misafirler yavaş yavaş tatillerine başladılar. Denize giriyorlar, güneşleniyorlar. Onları da çok rahatsız etmeden buradan kısa bir görüntü aktaralım. Sonra isterseniz bar tarafına geçerek oradaki bilgilendirmelerle turumuza devam edelim. Efendim Hyde Beach'teyiz. Sahil görüntülerinden sonra şimdi size muazzam bir restoran bölümünden bahsedeceğim. Şimdi burası aslında gün içerisinde, tatilin sırasında en çok zaman geçireceğiniz lezzet ve keyif duraklarından birisi. Şu ortamın güzelliğine bakar mısınız? Çok rahatlatıcı bir dekorasyon. Gerçekten çok keyifli. Yine otelin genel dekorasyon anlayışına çok uyumlu, rahatlatıcı koltuklar ve bar konsepti seçilmiş. Şimdi burada Hüseyin kardeşim var. Merhabalar, hoş geldiniz. Hüseyin nasılsın? Teşekkürler, siz sormalı. Teşekkürler. Hüseyin kardeşimizden biz yardım alacağız. Orası Hyde Beach Restoran'ın yöneticisi olarak, müdürü olarak ekibi yönetiyor. Ve burada gerçekten çok özel hizmetler var. Hüseyin ben sana mikrofon versem. Tabii ki. Bize burayla ilgili misafirlerimizi aydınlatacak bilgiler aktarır mısın? Tabii biz kendisiyle daha önceden tanışıyoruz. Evet, Bak. Diğer otellerden bir Aynen öyle. Hoş geldiniz yeniden bu Hoş otele. bulduk. Çok şık olmuş burası. Hayırlı olsun. Kesinlikle çok farklı bir konsept burası Adult biliyorsunuz. Hyde Beach alanımızda bu otelin en güzel alanı burada. Keyif alanı bence. Kesinlikle. Sabah Hemen birkaç adım mesafede deniz var. Aynen, kesinlikle. Sabah... Yatak minderli şezlonglar var. Evet. Şimdi restoran kısmı senden Hoş bilgi geldiniz istiyorum. tabii ki. Burası sabah 9'dan gece 2'ye kadar hizmet veren bir alan. Restoranımızda 12.30 ile 4.30 arasında güzel bir menümüz var. Şurada var galiba. Tabii ki. Öğlen 12.30'dan akşam 4.30'a kadar 16.30'a kadar Evet. snack menüler var Snack burada. Öyle değil. Bakın karşıda çok donanımlı ve gerçekten yüksek premium seviyedeki alkol içecekleriyle konseptli daha doğrusu bir bar var. Şimdi sushi bölümünden sonra bu güzel barı da Hüseyin kardeşim bize özetlerse çok memnun oluruz. tabii ki. Barımız sabah 9'dan gece 2'ye kadar hizmet veren bir barımız. Evet. Kesinlikle geceleyin, akşamleyin 10'da özel DJ performansımız gece 2'ye kadar devam ediyor. Yine parti devam ediyor. Tabii ki öğleden sonra 4-2 konsept farklı, gece tamamen farklı bir parti. Biraz daha yüksek volüm. Evet, biraz yüksek daha volüm. adrenalin yükseliyor, eğlence Kesinlikle, seviyesi yükseliyor. kesinlikle. Biz burada hemen şunu söyleyebiliriz. Sözünü kestiğim için özür dilerim. Estağfurullah. Hyde Bodrum'un parti özellikli bir otel olduğunu da burada öne çıkartabiliriz. Her gün bu alanda veya La Rebel isimli alakart restoranda da Evet. yine konsept partiler planlanıyor ama her gün mutlaka bir DJ performans eşliğinde burada güzel Evet. müzikler ve partiler planlanıyor. Kesinlikle. Aslında otelin konsepti itibariyle yetişkin oteli olması, Evet. relax ortamlar sunması, dinlenme imkanı sunması ancak tabii ki müziksiz olmaz, eğlencesiz olmaz. Bu da Kesinlikle. konsept içerisinde misafire sunuluyor. Partiden daha başka burada biz özel resim, bu tarz etkinlikler de yapıyoruz. Bilginiz olsun. Ama genelde dediğiniz gibi sahilde partimiz var ve burada da partimiz var. Harika. İçerik konseptinden bahsetmek gerekirse biz Lobby Bar'da, Sun and Moon'da
kısaca bahsetmiştik. Sonra Bungalov Bar'da da biraz bahsetmiştik, havuzun hemen yanı başında. Premium marka birçok alkol içecek konsepte dahil. Kesinlikle. Bu anlamda tabii ki bir sınır var. Şimdi biz buradaki bar bölümünde bir görüntü sunuyoruz size. Orada fiyata dahil olmayan içecekler de var. Mesela Royal Salut Extra ama Evet. 18'lik şivas konsepte dahil. Kesinlikle. Mesela şişe biraların hemen hemen tamamı Miller'lar, Efes'ler, Becks'ler, alkolsüz biralar konsepte dahil. Evet. Dolayısıyla sizler Hyde Bodrum'a geldiğinizde konsept dahilinde premium marka birçok içecek alabiliyorsunuz. Ama Kesinlikle. dilerseniz ya ben Royal Salut'tan başka bir şey içemiyorum, Blue Label'dan başka bir şey içemiyorum derseniz bunu da ekstra ücret karşılığı. Evet, ücretli menülerimiz var. Hemen Evet. yardımcı oluyoruz Harika. o esnada. Ama ben altını çizerek söylemek istiyorum. Zaten konsepte dahil olan seviye çok yüksek. Kesinlikle. Dolayısıyla Bazen buna gerek bile kalmıyor. Gerek kalmayacaktır. Öyle Yani söyleyeyim Black Label'lar, işte 18 şivaslar Evet. veya vodkalar. Sen sayar mısın bize Hüseyin? Dahil olanlarda şöyle aklında ön planda mesela vodkalarda neler var? Dahil olan Smirnoff'lar var, Absolut'lar var, Absolut'lar var dediğim gibi. Belverdeler var. Aynen, Belvederler var. Evet. Gayet güzel. Aynen. Peki zannediyorum fikir vermiş olduk. Bu arada bir ek bilgi daha verelim. Bütün meşrubatlar, bütün meyve suları cam şişede sunuluyor. Yine otelin sürdürülebilirlik ve doğayla uyumlu olması, doğaya zarar vermesi açısından ben Sun and Moon'da da bahsetmiştim. Pipetler bile karton olarak kullanılıyor. Kesinlikle. Plastikten olabildiği kadar uzak durmaya çalışan bir otel burası. Geri dönüşüme de çok dikkat ediyoruz Evet, bu anlamda. evet. Genel olarak zannediyorum özetlemiş olduk. Evet. Buradaki ortamı ve deniz manzarasını şöyle biraz daha ilerleyerek İbrahim kardeşimden göstermesini rica edelim. Hemen karşımızda saat 4'te başlayacak olan müzik programı için güzel bir sahne alanı var. Orayı göstermiş olalım. Bu arada masaların ne kadar şık ve titizlikle hazırlanmış olduğunu gösterelim. Sinek menüden çok bahsetmedik ama ben çok kısaca fikir vermek adına şöyle sizlere, Hüseyin de destek olursa sevinirim. Salata çeşitleri, aperatifler, sıcak aperatifler, Evet. sushi'ler ve ana menü olarak bakın köfte menüsü, steak menüsü, özel hamburgerler, Crispy chicken. Harika, yani herkese hitap eden bir menü. salata çeşitleri gayet Kesinlikle. güzel. Burrito salatasına kadar da varmış. Buradaki diğer başlangıçlarda bakın Girit ezmesine kadar, atomuna kadar, yani aslında çok detaylı bir menü bu. Hem mezeler açısından hem başlangıçlar açısından hem ana yemekler açısından gayet güzel bir menü sizleri bekliyor olacak. Ortamımız da bu şekilde. Ve Hyde Bodrum'da Hyde Beach Kulübün restoran bölümünde kısaca özetlemiş olduk. Hüseyin kardeşim de buranın sorumlu müdürü olarak bizlere yardımcı oldu sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Sushi'sinden Evet. ana menüsüne kadar birçok seçeneği arkadaşlarımız sunacağını anlattık. Parti konseptinden bahsettik ve şimdi turumuza devam etmek üzere Hüseyin'le vedalaşıyoruz. Çok teşekkürler. teşekkür ederim. Görüşmek Yine üzere. bekliyoruz. Sağ ol. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hyde Bodrum'da size sahille ilgili bilgi vermek için sabah erken saatlerde şöyle kısa bir tur yapmıştım. Misafirler yokken aldığım görüntüleri paylaşmak istiyorum. Çünkü onlar varken bu görüntüleri almak çok rahatsız edici olabiliyor. O yüzden sabah saatlerinde aldığım görüntüleri denizle ilgili, zemin yapısıyla ilgili size tam ve doğru bilgi vermek adına bir kez daha göstermek istiyorum. Hyde Bodrum'un sahili aslında çok büyük bir sahil değil. Ama otelin genel yapısına, o butik atmosferine son derece hitap eden ve kompakt bir yapısı var. Ortalama şöyle 150 metrelik bir sahil şeridinde sol tarafta iskele var. İskelenin içinde yine yatak minderli bölümler var. Ve bulunduğumuz yerde otelin döktüğü yine sertifikalı kumlar var. Minik çakıllardan oluşan bir bölüm burası. Denize girerken de zeminin kum ağırlıklı, kum çakıl karışık diyebileceğimiz bir yapıda olduğunu ama gördüğünüz gibi akvaryum gibi, havuz gibi bir denizin sizleri beklediğini söyleyebiliriz. Burada tabii günün belli saatlerinde farklı zamanlarda dalga olabiliyor. Bazen misafirler ben denizi çektikten sonra o görüntülerle ilgili hani ya biz gittik dalga vardı diyebiliyorlar. Evet, mesela dün akşam saatlerinde biraz dalgalıydı. Ama bu zaten Torba koy bölgesi olduğu için dev dalgalar veya denize girmenize engel olacak durumlar bu bölümde çok fazla olmuyor. Genel olarak denizin sakin ve dalgasız olduğunu ifade edebiliriz. Bu bölümü de anlattıktan sonra diğer bölümü tamamlayalım. Hyde Bodrum keşfimiz devam ediyor. Şu anda ana havuzun alt katındayız. Ve özellikle spor yapmak isteyen misafirimiz, hani rutinde programlarınız vardır, ağırlık çalışmanız gerekiyordur, kondisyon çalışmanız gerekiyordur. İşte bunun için de hemen havuzun alt katındaki fitness center'a gelebilirsiniz. Gayet donanımlı, çok sayıda yeterli derecede aletler var burada. Hem kondisyon için, yani kardiyo yapmak için, hem de ağırlık çalışmak için gerekli aletler mevcut. Ben burayı özellikle belirtmek istiyorum çünkü bazı misafirlerimiz merak ediyorlar, öğrenmek istiyorlar. Rutin antrenman programları oluyor.
En azından buradaki aletleri de şöyle bir göstermek istedim. Kardiyo cihazları burada ve hemen yan tarafta da ağırlık çalışan misafirim için hem pres aletleri hem de dumbbell'lar yeteri kadar mevcut. Bunun dışında tabii ki dışarıda bolca yürüyüş yapabilirsiniz. Tatil boyunca dinlenmek için bu alanın tadını çıkartabilirsiniz. Bir de masa tenisi bölümü var. Orada misafirler var, şimdi tam gösteremedim ama bu alanı da kısaca size bilgi anlamında aktarmak istedim. Tekrar turuma devam ediyorum. Oteldeki arkadaşlarımız aman atlamayın dediler. Çünkü birçok misafirimizin yine dikkatle sorduğu bölümlerden birisi olabiliyor reformer alanı. Burada da yine ekip arkadaşlarımızın eşliğinde Hyatt Bodrum'un reformer bölümünü göstermek istedim size. Hemen fitness alanıyla yan yana. İyi ki gösterdik çünkü aranan bir özellik. Bazı misafirlerimiz yine rutindeki programlarını aksatmamak için reformer'ı sorabiliyorlardı. Onu da göstermiş olmak istedim. Hyatt Bodrum'da odalarla ilgili size fikir vermek üzere keşfimize başlıyoruz ve şu anda bulunduğumuz oda itibariyle bütün odalarda otelin genelinde olduğu gibi tamamen yenilenmiş, modern ve sıcak bir atmosferin sizi karşılayacağını en baştan söylemek isterim. Daha içeri girer girmez evet biz doğru bir yere geldik. Yepyeni, pırıl pırıl ve çok rahat bir odada konaklayacağız izlenimini ve hissiyatını duyacaksınız. Her ne kadar otelin kendi bünyesinde direkt havuza girilebilen swim-up odalar, jacuzzi'li odalar, bahçe manzaralı, havuz manzaralı farklı kategorilerde odalar olsa da Ağustos ayındayız. Hepsini gösterme şansım olmayacak. Ama şu anda gezdiğimiz oda özelinde bütün odaların hemen hemen aynı dekorasyon malzemeleri, aynı renklerle sizlere beklediğini, sadece özellik itibariyle konumlarının farklılaştığını, büyüklerin farklılaştığını söyleyebilirim. Şimdi şu anda bulunduğumuz oda bizlerin listelerinde General Admission King with Pool View olarak geçiyor. Özetle standart, yani oteldeki en baz odalardan birisi burası ve havuz manzaralı bir oda. Şimdi bu odanın diğer detaylarını yavaş yavaş size anlatmaya çalışayım. Öncelikle zemin tamamen yüksek kalitede gri renkli seramiklerle döşenmiş durumda. Her ne kadar seramikler içeri girdiğiniz zaman böyle bir doğallık katsa da yine de yatağın altında kullanılan kilimle bence biraz daha sıcak bir atmosfer olmasını sağlamış zemin açısından. Bunun dışında dekoratif güzel bir rahat bir kanepe var. Yatak konseptine geldiğimizde son derece yüksek kaliteli. Dilerseniz 2 ayrı yatak, dilerseniz bir büyük yatak olarak seçiminizi yapabilirsiniz. Eşinizle geldiğinizde, arkadaşınızla geldiğinizde bu doğrultuda yatak seçimi size sunulabilecektir. Yatak başucundaki mobilya deri dekorasyonlu, arkasında böyle güzel gizli ışıklandırmaları var. Bütün ışıklandırma sistemlerini açıp kapatırken modern bir tuş sistemini kullanacaksınız. Yine otelin teknolojik anlamda da bu sistemi kullandığını, faydalandığını ifade edelim. Yatak başucundaki mobilyalar aslında diğer mobilyalarla televizyon ünitesi, duvar kaplaması, valiz sehpası, makyaj aynası, yani böyle baktığımızda bir takım halinde birbiriyle uyumluluk da gösteriyor. Yine dekoratif güzel modern bir makyaj aynası. Burada oda servisinizle ilgili tabii ki oda servisi konsept dışında eksik olarak ama kare koddan açılan menüden siparişlerinizi verebilirsiniz. Ancak minibar konseptiyle ilgili buradaki sunumların tamamı fiyata dahil olarak size kapsül kahveler, shadow marka çaylar, hemen minibar konseptini görmek isteyeceksiniz. Soğuk içecekler bölümünü göstermek istiyorum. Su, soda, meşrubatlar, süt, bira ve çok güzel şekersiz mandalina, Bodrum yadigarı mandalina suyu var. Minibar bölümünün hemen karşısında güzel büyük bir boy aynası var. Ve biraz daha geri doğru geldiğimizde giriş kapısının hemen sol tarafında geniş bir banyo ve tuvalet alanı bizi karşılıyor. Şimdi bu alanın oldukça ferah olduğunu ifade edebilirim. Çünkü ilk girişte herhangi bir kapı veya bölme kullanılmamış ve karşımızda güzel ışıklandırmalı, gayet dekoratif, modern bir lavabo bölümü var. Sol tarafında klozet alanı tabii ki kapıyla izole edilmiş durumda ve burada da size göre sağ tarafta da geniş bir duş alanı var. Gayet güzel kaliteli armatürler, parabensiz, alerjen olmayan buklet malzemeleri ve bunun dışında yine şu alanda ihtiyaç duyacağınız gayet güzel diş bakım setleri, tıraş setleri ve havlularınız, terlikleriniz sizler için hazırlanmış durumda. Bu arada biz otelde konakladığımız için ben dün kullanmıştım. Özellikle göstermek istiyorum. Bu ürünlerin kalitesini de size ifade etmek adına bir tanesini açacağım. Bakın mesela burada bir tıraş takımı var. Ne kadar özenle seçilmiş, titizlikle seçilmiş bir tıraş takımı kullanıldığını ifade etmek adına bunu da göstermek istedim. Şimdi banyo bölümünden karşıya doğru ilerlerken size belirtmek istediğim 2 tane çok önemli nokta var. Elbette kasa standart olarak var zaten. Ama bakın Hyatt Bodrum'da kalan misafirleriniz için yine titizlikle hazırlanmış bir bölüm daha var. Öncelikle temizlenmesini istediğiniz çamaşırların için kullanabileceğiniz
Gayet güzel dönüşebilir bir çamaşır torbası. Bunun dışında esas göstermek istediğim, buradaki bornozları panço şeklinde hazırlamışlar. Gayet güzel orijinal bornozlar var. Bordo ve krem renginde mi diyelim? Açık renkli. Hanımefendiler, beyefendiler buna göre seçebilirler. Hatta ben bugün dışarıda gezerken bile misafirin bunlardan kullandığını gördüm. Gayet şık olmuş. Yani ön tarafının açılma derdi de yok. Gayet güzel bornozlarda misafirimizi bekliyor. Hyatt Bodrum bu anlamda fark yaratmış olduğunu söyleyebilirim. Şimdi başka odayla ilgili ne ifade edelim? Duvar renkleri gayet güzel, gözüme çarptı. Duvar kağıdı kullanılmış. Dolayısıyla içerideki renklerle uyumlu olduğu için de bence gayet göz yormadan sıcaklığını artıran bir ortam sunuyor. Televizyonda Smart TV özelliği var, akıllı televizyon özelliği var. Yine içerinin dekorasyonu rahatlatan, burada dekoratif güzel bir kanepe kullanılmış. Balkona çıktığımız zaman oteldeki bütün odaların balkonlarında böyle küçük rahat şezlong koltuklar var. Herhalde şu taraftan açacağız. Ben geleyim. Bu havuz manzaralı bir oda demiştik. Gayet geniş bir balkona sahip ki oteldeki bütün odalarda, bakın karşıdaki bloklar dikkatini çekecek, geniş balkonlara sahip bir yapısı var ve balkondaki oturma grupları bir nevi küçük şezlong formatında gayet rahat bir şekilde burada size dinlenme imkanı verecek. Mini barımızın da gayet zengin olduğunu düşünürsek çaylarımızı, kahvelerimizi, biralarımızı balkon keyfi yaparken de kullanabilirsiniz. Hyatt Bodrum'da bir odayı örnek olarak göstermiş oldum. Başka hani atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Sizin merak ettiğiniz sorular varsa yine bize yöneltebilirsiniz. Memnuniyetle cevaplarız. Diğer oda kategorilerinde müsaitlik varsa ya göstermeye çalışacağım. Ama tekrar edeyim, bütün odalarda iç dekorasyonda kullanılan malzemeler birebir aynı. Sadece konumları farklılaşıyor. Bilginiz olsun diyelim. Başka odalardan da bilgi almak üzere, görüntü aktarmak üzere şimdilik buradan ayrılıyorum. Lütfen Hyatt Bodrum'da rezervasyon yapmaya karar verdiyseniz aşağıda açıklamalar kısmında iletişim bilgilerimiz var. Tatil ekibi olarak, ETS Tur'un acentesi olarak Hyatt Bodrum rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz. Bu tercihinizi bizden yana kullanmanızı önemli rica ediyoruz diyelim ve turumuza devam edelim efendim. Buyurun. Hyatt Bodrum'da odalarla ilgili keşfimiz devam ediyor. Size bir örnek oda daha göstermek istiyorum. Her ne kadar şu anda gördüğünüz manzara ilk gezdiğimiz odaya çok benziyor olsa da bazı farklar var, tablolar vesaire gibi. Ama bu odanın en büyük özelliği terasından direkt havuza girebiliyor olmanız. Bu bölümdeki blokta yandaki komşu odalarla beraber ortak olarak kullanabildiğiniz böyle güzel dekoratif bir havuz mevcut. Dolayısıyla tabii ki tatilin sırasında sabah uyandınız. Burada gayet güzel yine dekoratif ve rahat şezlonglarınız var. Havluların hazırlanmış. Size özel bir alanda, izole bir alanda direkt kendinizi havuza bırakabilirsiniz. Bir nevi sabah serinliğinizi havuza girerek almış olursunuz. Bu odanın genel dekorasyonu da diğer ilk gezdiğimiz odaya hemen hemen benziyor demiştim. Küçük farklar var. Duvar tabloları farklı. İlk gezdiğimiz odada duvar kağıdı kullanılmıştı. Burada güzel su bazlı bir boya kullanılmış. Yine yatak başucunda gizli ışıklandırması var ve kumaş kullanılan dekoratif malzemelerle. Diğer mobilyalar hem televizyon açısından hem makyajhanesi açısından hem minibar konsepti açısından ilk odayla birebir aynı. Çok kısaca yine bahsedeyim isterseniz. Kapsül kahveler, Shadow Marco çaylar. Burada minibar konsepti diğeriyle aynı şekilde çikolataları, cipsi, biraları, meşrubatları konsepti dahil olarak sunuyor. Banyo konsepti de aynı. Burada da yine ilk bölümde lavabo kısmına bir bölme olmadan giriş yapıyorsunuz. Karo desenli, biraz böyle nostaljik diyebileceğimiz seramikler kullanılmış. Banyo bukletleriyle, kullanım alanlarıyla ve yine aynı şekilde diğer oda gösterdiğimiz, bunlar gerçekten çok sembolik ve güzel olmuş pançolarıyla, bornoz olarak kullanabileceğiniz pançolarıyla Hyatt Bodrum'un Platinum Swim Up odası burası. Ve dolayısıyla sizler de rezervasyon yaptırırken eğer odanızdan sabah uyandığınızda veya akşam saatlerinde dinlenirken, denizden geldiğinizde, partiden döndüğünüzde şöyle kendimizi bir havuza atalım demek isterseniz bu odayı rezerve ettirebilirsiniz. Bizler de tatil ekibi olarak Hyatt Bodrum'daki Platinum Swim Up oda rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyor olacağız. ETS Tur'un acentesi olarak Hyatt Bodrum rezervasyonunuzu güvenle tatil ekibimizden yaptırabileceğinizi atlatmak istiyorum. Aşağıda iletişim bilgilerimiz var. Değerli taliplerinizi memnuniyetle bekliyoruz efendim. Çok güzel odaları var Hyatt Bodrum'un. Ben 2 tane örnek gösterdim size. Birazdan bir de villa göstereceğim. Aslında burada All Access Swim Up denilen odalar da var. Yani aslında odanızda kalırken hemen birkaç adımda ana havuza ulaşabileceğiniz, aynı zamanda restorana ve bara ulaşabileceğiniz, yani her yere kolaylıkla erişimi olan, odanızdan
sabah uyanır uyanmaz havuz keyfiyle tatile başlayabileceğiniz konsepte odalar bunlar. Ancak müsaitlik olmadığı için onları gösteremedim. Şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Size anlattığım 2 tane odayla hemen hemen aynı dekorasyona sahip. Ama en büyük özelliği gördüğünüz gibi odanızdan çıktığınızda terastan direkt havuza ulaşabiliyor olmanız. Karşısı ana restoran, onun yanında bungalov bar var ve buradaki şezlonglara servis yapıldığından bahsetmiştim. Dolayısıyla Hyde Bodrum'da tatiliniz için eğer all access ve swim up odalardan tercih ederseniz böyle bir ortam sizi bekliyor olacak. Şimdilik sadece dışarıdan göstererek fikir vermem gerekti. Aklınızda bulunsun. Hyde Bodrum'da sizi çok özel bir konaklama ünitesine getirdim efendim. Özellikle kalabalık ailelerimiz için ya da arkadaş gruplarıyla beraber bir arada kalarak aynı zamanda aynı ortamda eğlencede devam ederek kalmak isteyen misafirim için 3 yatak odalı, 3 katlı ve özel havuzlu, kendine ait oturma bölümü olan, kendine ait özel dinlenme alanları olan bir villaya geldik. Hyde Bodrum'da bu şekilde 4 tane villa var. Tabi aslında farklı özellikleri var villaların, büyüklük olarak değişebiliyor ama şu anda gezdiğimiz villada birazdan göstereceğim 3 tane ayrı yatak odası var ve hemen şu anda bulunduğumuz bölümde bir havuzu mevcut. Aynı zamanda bazı bölümlerden çok güzel deniz manzarası var. Bunlardan bahsedeceğim size. Dekorasyon anlamında yine oldukça modern, bohem izleri taşıyan, çok rahatlatıcı bir dekorasyonla sizleri karşılayan bu villada tekrar diyorum özellikle hem kalabalık aileler için hem de arkadaş gruplarınızla beraber geldiğinizde bakın mini mutfağıyla, yemek masasıyla sabahleyin kalkıp burada beraber bir şey atıştırabilirsiniz, kahvenizi içebilirsiniz. İsterseniz oda servisinizden sipariş verebilirsiniz. Tabii ki oda servisi ücretli olacaktır. Gayet güzel televizyon ünitesi, her bölümde ayrı klimaları, gayet modern ışıklandırma sistemi ve şık bir villa konaklaması sizi bekliyor olacak. Şu anda bulunduğumuz bölümde biraz geriye doğru gidelim lütfen. Bakın burası giriş bölümü ve giriş bölümünden bir basamak yukarı çıktığımızda, bir merdiven çıktığımızda villanın 3. katına ve diğer bölümden aşağı indiğimiz zaman da alt kattaki odasına inebiliyoruz. İsterseniz bu bölümde biraz keşif yapalım. Oturma bölümünün ve mini mutfağın karşısındaki kapıdan girdiğimizde 1. yatak odası bizleri karşılıyor. Her yatak odasının ayrı banyosu var, ayrı televizyonu var, ayrı kliması var. Yani aslında her bir kat ayrı bir oda gibi. Dolayısıyla sizler arkadaş gruplarınıza geldiğinizde ya da kalabalık bir aile olarak geldiğinizde, akrabalarınıza geldiğinizde her bölümde, villanın her katında ayrı bir kullanım alanına ve izole bir konfor imkanına sahip oluyorsunuz. Bunun dışında farklı özellikler var. Biraz uzun sürecek bir bölüm ama ben adım adım her şeyi anlatmak istiyorum. Bakın özel ses sistemleri bile yine burada sizleri bekleyen bazı özelliklerden. Cep telefonunuza Bluetooth'ta bağlanarak Harman Kardon hoparlör sistemiyle içeride gayet güzel kaliteli müzik dinleyebilirsiniz. Banyo bölümünde aslında otelin geneline yayılmış olan konforlu ve kaliteli banyo ortamı yine sizi bekliyor. Lavabo bölümü, bakın duş alanı burası. Bir tanesini örnek olarak göstermek istedim. Çok yüksek kalitede Moulin marka Amerikan malı buklet malzemeleri kullanılıyor. Ve bu villada konaklayan misafirlerimizin kendilerini daha ayrıcalıklı, daha özel hissetmesi için sebeplerden bazıları. Şimdi isterseniz buradan çıkalım. Diğer odalardan da bahsedeceğim. Üst kat ve alt katta yatak odaları mevcut. Ama halihazırda buradayken ve bir kullanım alanı olarak kullanabileceğiniz bu bölümdeyken hemen buradaki perdeyi açıyorum. Sürgülü kapıyı çekiyorum ve burada da büyük bir yemek masası var. Yine akşam saatlerinde size hoş sohbetlerinize, yemeklerinize eşlik edecektir. Ama daha da önemlisi bu villaların öne çıkan özelliklerinden birisi size ait böyle bir serinleme havuzunun bulunması. Şezlonglarıyla beraber izole bir alan. Yani siz burada güneşlenirken dışarıdan pek kimsenin görme ihtimali, şansı da yok zaten. Dolayısıyla Hyde Bodrum'da bahsettiğimiz gibi kalabalık bir aile veya arkadaş grubunuza gelirseniz eğer böyle bir konaklama ünitesini size keyif vereceğini düşünüyorum. Şimdi gezdiğimiz bölümde bir yatak odası ve salon bölümü vardı. Hemen üst kata çıkacağız. Oradaki yatak odasına göstermek istiyorum size. Buyurun lütfen. Villanın üst kattaki 2. yatak odası. Aslında burası master yatak odası olarak isimlendirilebilir. Yani gelen arkadaş grubunun veya ailenin reisi kimse, lider olan kimse bence burayı seçmeli. Çünkü burası hem daha geniş, kullanım alanı olarak size biraz daha alt katlara göre ferahlık sağlıyor. Gerçi giriş bölümünde de havuz vardı. Orada kalan misafirler de direkt havuza girme imkanına sahipti. Ama burada bakın ne kadar güzel bir manzara var. Bu villa özelinde söylüyorum. Tabii her villanın manzarası farklı olabilir. Şu anda bulunduğumuz villa itibariyle çok güzel bir plaj manzarası, deniz manzarası. Yine Hyde Bodrum'da villa kategoride kalan misafirimizi bekliyor. Bu odanın yatak odası ve dinlenme bölümünden birkaç adım yan tarafa geçtiğimizde bakın burada valiz sehpası olan bir bölüm var. Her bölümde ayrı ayrı klimalar var. Çift lavabolu bir banyoya giriş yapmış olduk. Duş alanı
Hemen yanında çok doğal görünümlü ve rahat kullanım imkanı sağlayan, atmosfer olarak sizi rahatlatan dolaplar var. Yine bornoz pançolarımız, Hyde Bodrum'un simgesel bornozları diyelim, burada sizi bekliyor. Yine burada geniş bir klozet alanı var. Yani villada üst katta kalan misafirler oda genişliği anlamında biraz daha ayrıcalıklı bir imkana sahip olacaklar. Manzara olarak da öyle. Orta katta kalan misafirler villanın havuzuna direkt ulaşım imkanına sahip olacaklar. İsterseniz bir de en alt kattaki yatak odasını görelim ve turumuza devam edelim, keşfimize devam edelim. Bu arada şu anda bulunduğumuz bölümde yüksek katede ahşap parkeler dikkatimi çekti. Diğer bölümlerde seramik kullanılmıştı. Her odanın ayrı mini barı olduğunu da bir kez daha hatırlatalım ve diğer yatak odasını görmek üzere devam edelim. Ve villanın en alt katına indik şimdi. Bir yatak odası daha bizi karşıladı. 3 katta ayrı ayrı yatak odaları var demiştik ve her birinin ayrı özellikleri var. Burası da oldukça genişmiş. Yani ben burayı bu kadar geniş beklemiyordum. Bakar mısınız? Burada büyük ekranlı bir televizyon ünitesi, televizyon bölümü, oturma için rahatlıkla kullanabileceğiniz büyük kanepeler, koltuklar, ayrı ayrı klimalar var. Şu anda bulunduğumuz yerde 2 ayrı klima var mesela. Burada yine çok dekoratif ve size keyif verecek bir oturma alanı, küçük bir teras var. Terasta da yine dekoratif salıncaklar, koltuklar. Yani aslında villanın en alt katındayız ama burada da çok farklı, büyülü bir atmosfer var. Özellikle dinlenmek isteyen misafirlerimiz biraz daha gün ışığından falan böyle kaçmak istiyorsanız bu bölümü kullanabilirsiniz. Çünkü dinlenmeye, uyuklamaya, böyle biraz televizyon izlerken, maç izlerken daha gün ışığından izole edilmiş bir alanı kullanabilirsiniz. Yine de bakın banyo bölümüne geldiğimiz zaman banyonun duş alanı gün ışığı alacak şekilde bir pencereyle aydınlatılmış. Gayet ferah bir duş alanı ve banyo alanı olmuş. Ve özetlemek gerekirse villada hem 3 tane ayrı yatak odası olması, her yatak odasının ayrı oturma bölümlerinin ve ayrı ambiyansın olması, her birinin ayrı banyosu bulunması, mini barlarıyla, klimasıyla her birinin ayrı bir konaklama ünitesi şekliyle ancak beraberce, ailecek ya da arkadaş grubunuzda ortak güzel zamanlar geçirebileceğiniz imkan tanıyor şu anda bulunduğumuz villa. Evet, bu şekilde Hyde Bodrum'daki odalarla ilgili bilgilendirmenin sonuna gelmiş olduk. Birkaç tane oda örneği gösterdim. Son olarak da şu anda bulunduğumuz villa konusunda size bilgi verdim. Özellikle kalabalık ailelerin fiyatlandırma konusunda bu villayı değerlendirirken zannediyorum tek başına bakıldığında fiyatı yüksek gibi görülse de bu aile başına bölündüğünde beraber kalmak adına uygun fiyata gelebilecek ve daha lüks, daha konforlu, daha geniş bir konaklama imkanı sağlayacak konaklama birimi olarak değerlendirilebilir. Aklınızda bulunsun. Hyde Bodrum'da böyle bir birimde konaklamak isterseniz aşağıda açıklamalar kısmında iletişim bilgilerimiz var. Tatilim ekibi olarak ESS Tur'un yetkili satış ajansı olarak değerli taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz diyelim. Ve Hyde Bodrum'da akşam yemeği büfesinde görüşmek üzere şimdilik odalar turumuzu sonlandırıyoruz. Yeni keşif durağımız akşam büfesi olacak efendim. Hyde Bodrum'da akşam yemeği zamanı ve tabii ki konsept dahilinde kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinin sizlere sunulduğu Greater Palms isimli, Büyük Palmiye isimli ana restorana giriş yapıyoruz. Yine otelin genel konseptiyle uyumlu bir şekilde çok şık, görkemli bir kapıdan giriş yaptığınızda restoranın da otelin genel dekorasyona ne kadar uyumlu bir şekilde aynı şıklıkla, aynı rahatlatıcı konseptle sizleri beklediğini söyleyebiliriz. Çok şık bir büfe. Bunu içtenlikle söylüyorum. Öncelikle içeride çok yumuşak bir ışıklandırma var. Otelin tamamen yenilenmiş olmasından dolayı bütün kullanım alanlarında olduğu gibi ana restoranda da her yer pırıl pırıl, yepyeni ve buradaki şeflerimizin hazırladığı sunumlar misafirimizi bekliyor. Büfedeki yemek çeşitleri, sunumlarla ilgili isterseniz şöyle kısa bir tur yaparak sizlere bilgi vermek istiyorum. Öncelikle ilk bölümde her gün değişen menülerde şefin tabağı dediğimiz sunumlar var. Bunun yanı sıra yan tarafta yavaş yavaş ilerlediğimizde mezeler ve zeytinyağlılar soğuk dolaplarla sizleri karşılıyor ki burada bizlerin çok sevdiği, damak zevkimize uygun havuç taratorlar, midyeler, muammaralar, patlıcan salataları, tabii çok fazla çeşit var. Tek tek hepsini okumayalım. Yine aynı şekilde zeytinyağlı dolmalarla devam eden bir bölüm var. Aynalık dediğimiz iştah açıcı, güzel fümeler, etler, peynir çeşitleri burada devam ediyor. Yine her gün değişen lezzetlerde farklı salata çeşitleri, farklı sunumlar gördüğümüz tarzda gayet hoş bir şekilde minimalist de diyebileceğimiz bir sunumla misafirlerimize ikram ediliyor, büfe dahilinde sunuluyor. Burada yine günün değişen bir keselim abi. Tamam.
Bu alanda yine sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde detoks içecekler, meyve suları, soğuk içecekler bulunuyor. Elbette tüm servisi arkadaşlarımız, içecek servislerinden bahsediyorum, masanıza yapıyorlar. Yani sizin burada herhangi bir şekilde beklemenize gerek yok. Büfede bir diğer bölüme geçtiğimizde turşular ve salatalar, aynı zamanda meyve bölümü bizi karşılayacak. Yine gayet şık bir şekilde hazırlanmış alanda soğuk meyve ve salatalar var. Bu bölümün karşısında ise ekmek büfesi göstermek istiyorum size. Bakın hemen karşı tarafta gayet güzel sarkık ışıklandırmalarla ayrı bir tarz olmuş. Bir tarafta çorbalar, bir tarafta çeşit çeşit sizin tabii damak zevkine göre seçebileceğiniz ekmekler var. Şimdi sıra geldi ana yemeklere. Ana yemekler konusunda da yine size fikir verecek görüntülerle ben anlatıma devam etmek istiyorum. Burada bir fırın köşesi var. Kolay gelsin, merhaba. Yine her gün değişen menülerde fırın ürünleri var. Bugün tavuklu pide ve biberli ekmek var. Ama yarın geldiğinizde bir başka fırın ürünü olabilir. Doğru değil mi? Bazen lahmacun olabilir, bazen başka bir pide, kıymalı pide olabilir. Burada yine sıcak sunumlar var ama vejetaryen köşesi olarak burayı isimlendireceğiz. Özellikle glutensiz beslenen misafirimiz, vegan beslenen misafirlerimiz, vejetaryen beslenen misafirlerimizin buradaki şef arkadaşlarımıza bilgi vermesini rica ediyoruz. Çünkü onlar bu doğrultuda sizin için sunumlar hazırlayabiliyorlar. Et ürünlerini, et menüsünü seven misafirlerimize burada bugünün menüsü olarak dana kavurga hazırlanmış. Yine her gün değişen menülerde et sunumları, ızgara et sunumları yapılıyor. Makarna çeşitleri. Yine biraz daha devam ettiğimizde ızgara köfte ve döner. Döneri burada gördük ama esas dönerin kaynağı bakın şurada. Kolay gelsin ustam. Kolay gelsin, merhabalar. Döneri büfede gördüm. Dedim ki mutlaka bir yerde kaynağı vardır. Şefim taze taze kesiyor burada. İsterseniz ızgara balık, bu arada ızgaramız kömür ateşi. Yani elektrikli ızgara kullanılmıyor. Bu bence etin lezzeti konusunda çok ciddi bir artı puan. Kömür ateşinde ızgaralar yapılıyor. Levrek, tavuk eti, kırmızı et, döner, artık et konusunda damak zevkiniz hangisine uygunsa seçebilirsiniz. Burada kızartmalar var. Devamında yine sıcak yemeklerle, biraz daha yöresel diyeceğimiz lezzetlerle de seçiminizi bu bölümden yapabilirsiniz. Tas kebabı gibi, taze fasulye gibi veya diğer pirinç pilavı benzeri sıcak yemekleri de buradan alabilirsiniz. Ve finalde tatlı büfesine geldik. Elbette diğer bölümlerden seçimimizi yaptıktan sonra tatlı sever misafirlerimiz ana restorandaki açık büfe tatlı bölümüne de uğrayacaklardır. Ben de bu bölümle ilgili size fikir vermek adına kısaca görüntüleri aktarmak istiyorum. Gayet titizlikle hazırlanmış, minimalist diyebileceğimiz her birisi özenle yerleştirilmiş, sunulmuş tatlılar. Tatlıların çeşitliliği konusunda tabii ki değerlendirmeyi siz yaparsınız. Ancak biz burada gerek Türk damak zevkine uygun şerbetli tatlıları, dilerseniz de adet pastalar, dilim pastalar, çikolata pastaları burada size göstermiş olduk. Bunun dışında isterseniz bir de masa düzeniyle ilgili görüntüler aktaralım size. Tabaklarınızı aldıktan sonra Hyatt Bodrum'da ana restoranda kullanabileceğiniz hem kapalı alanda hem de teras kısmında masalar var. Kısaca göstermek istiyorum. Efendim burası da Hyatt Bodrum'da ana restoranda tabaklarınızı, menülerinizi seçtikten sonra oturma alanı olarak kullanabileceğiniz bölümler. Oldukça şık, hem lüks ve konforlu, bohem tarzı bir dekorasyon, bir o kadar rahatlatıcı bir atmosfere sahip. Ayrı ayrı bölümlerden oluşuyor. Yani tek düze yan yana dizilmiş masalar yok. Bunun yerine bölünmüş alanlar var. Dolayısıyla misafirlerimiz kişi sayısına göre masalarını seçerek ister bu alanlarda, isterlerse teras kısmında kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini alabiliyorlar. Ben büfedeki sunumları gösterdikten sonra oturma alanlarıyla ilgili de size fikir vermek adına buraları göstermek istedim. Özellikle yumuşak ışıklandırmalı ve çok rahat koltuklardan sandalyeler seçilmiş olması aslında otelin genel konseptini ana restoranda da yansıtıyor diyebiliriz. Burada gösterdikten sonra bir de alakart restorandan bahsedeceğim size. Şimdi sizi çok özel bir lezzet durağına, daha doğrusu akşam yemeğinizi deneyime dönüştürebileceğiniz, keyifle anlarınız arasına ekleyebileceğiniz bir bölümden bahsedeceğim. La Rebel'deyiz efendim. Greater Palm'da, yani Hyatt Bodrum'un açık büfe akşam yemeği sunan ana restoranın dışında akşam yemeğiniz için herhangi bir ekstra ücret ödemeden guest relation'da misafir ilişkilerini bulan arkadaşlarımıza rezervasyon yaptırmak kaydıyla şu anda bulunduğumuz çok farklı bir dekorasyona sahip. Biz buraya Fransız tarzında bir alakart diyebiliriz ama menülerde hem Fransız hem de Akdeniz mutfağından esintilerle bizim damak zevkimize çok uygun et menüler, salatalar, makarna çeşitleri ve tatlar sunabiliyorlar.
ve çok da güzel şaraplar eşlik ediyor sizin menünüze. Ben de hem buradaki ekibin, mutfak ekibinin ve servis ekibinin çok iddialı olmasına dayanarak Hyatt Bodrum'daki tatilinizde bir akşam yemeğinizi mutlaka Larabel'de değerlendirmenizi, bunu deneyimlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ortamı zaten gözlemlediniz. Çok kısa bir de işaret tur attık. Benim konuşmam sırasında Larabel'in genel mekanlarını ve oturma alanlarını gördünüz. Bunun dışında şaraptan bahsettik. Elbette böyle şık bir restoranda akşam yemeğinizde şarapla taşlandırmak isterseniz konsept dahilinde çok güzel şaraplar var. Ama arzu ederseniz otelin çok da güzel bir şarap kavı var. Hemen Larabel'in giriş kısmında arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarımız size orada hem dünyanın hem de Anadolu'nun çeşitli yörelerinden özel yıllanmış şarapları da ekstra ücret karşılığı sunabilirler. Ben Larabel'deki bu sunumumuzun sonrasında şarap kavını size göstermek istiyorum. Ve buradaki ekibin de bir notunu size etmek istiyorum. Larabel ekibinin notunu etmek istiyorum. Hyatt Bodrum tatilinizin özellikle final kısmında bir akşam yemeğinizi burada mutlaka değerlendirin. Onlar sizin anlarınıza kalacak bir akşam yemeğini deneyime dönüştürerek sizlere sunacakları konusunda iddialılar. Aklınızda bulunsun. Buyurun bir de şarap kavını görelim ve turumuza devam edelim. Akşam yemeğinizi Larabel'de güzel bir deneyime dönüştürebilirsiniz demiştik ve orada şaraplardan bahsetmiştik. Elbette arzu ederseniz konsept halindeki şaraplar dışında, yani ücretsiz olarak sunulan kaliteli şaraplar dışında Hyatt Bodrum'un size için hazırladığı bir şarap kavı var. Bu bölümden hem dünyanın hem de Anadolu'nun çeşitli yörelerinden dinlendirilmiş, yıllandırılmış şaraplar sizler için sunulabiliyor. Arzu ederseniz buradaki akşam yemeğiniz sırasında, arzu ederseniz de hediyelik olarak kendiniz satın alabiliyorsunuz, götürebiliyorsunuz. Burada gerçekten çok ünlü markaların şarapları var. Tek tek saymak istemiyorum çünkü bu anlamda herkesin zevki, herkesin damak şarap anlayışı farklı olabilir. O yüzden bu anlamda bir yönlendirme yapmayacağım. Ama bu kadar çeşitli, bu kadar kaliteli şarapların bir arada bulunduğu bir kavın da sizler için bir hizmet farklılığı olarak Hyatt Bodrum'da sunulduğunu belirtmek isterim. Efendim Hyatt Bodrum'daki çalışmamızı tamamladık ve videomuzla ilgili tabii ki atladığımız, eksik kalan bölümler olduysa, merak ettiğiniz bölümler olduysa lütfen yorumlar kısmından ya da açıklamalar kısmına bıraktığımız iletişim bilgilerinden bize ulaşınız. Elimizden geldiği kadar doğru şekilde otele değerlendirmenizi ve rezervasyonunuzu tatil ekibimiz üzerinden yaptığımızı rica ederek bu bölümde sonlandırıyoruz. Yeni bir keşif yolunda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum.